Bugün evrim ile ilgili ve insanlık tarihini yeniden yazabileceği iddia edilen radikal bir teoriyi ele alacağız. Neandertaller modern insanların torunları mı? Geçen ay bahsettiğimiz Neandertaller, insanlık tarihinin en çok merak edilen, en çok tartışılan insan türlerinden biri. Bize oldukça yakın bir dönemde yaşadılar. Güçlüydüler, zekiydiler, gelişmiş aletler kullanabiliyorlardı ve birçok açıdan bize şaşırtıcı bir şekilde benziyorlardı. Ama işin en ilginç kısmı şu: onların kim olduğu konusunda hala çok kesin cevaplara sahip değiliz. Neandertaller tam olarak nereden geldi? Modern insanın sadece kuzeni miydiler? Yoksa hikaye sandığımızdan çok daha karmaşık mı? Bugün elimizde fosiller, genetik veriler ve arkeolojik bulgular var. Bu veriler sayesinde geçmişte yaşamış insan türlerinin nasıl göründüğünü, nasıl yaşadığını ve birbirleriyle nasıl akraba olduğunu oldukça net bir şekilde yeniden kurabiliyoruz. Ama insan evriminin soy ağacında hala büyük boşluklar bulunuyor. Ve bu boşluğu doldurmak adına son yıllarda yeni fikirler öne sürülüyor. Hatta daha geçen ay New Scientist dergisinde oldukça popüler ama sıra dışı bir hipotez yeniden ısıtılıp gündeme getirildi. Ya Neandertaller sandığımız gibi ayrı bir kardeş tür değil de ilk Homo sapiens topluluklarının torunlarıysa? Baştan net olmakta fayda var. Bu ana akım bilimsel bir görüş değil. Bir takipçimin önerisiyle değindiğim oldukça marjinal, spekülatif ve tartışmalı bir öneri. Yani dinlerken temkinli olmanızda fayda var. Tabii şunu da unutmayalım. Bilim bazen en önemli ilerlemelerini böyle alışılmışın dışındaki fikirleri test ederek gerçekleştirmiştir. Bu videoda Amerikalı genetikçi David Reich'ın tartışmalı yaklaşımını güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte kendi çapımızda inceleyeceğiz. Amaç kesin hüküm vermek değil, anlamaya çalışıp bilgimiz dahilinde sorgulamak. Zaten uzmanı olmadığım bir konuda derinlere inmek de haddim değil. Ancak pek çok konuda olduğu gibi basit ama doğru soruları sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk adımı olabilir. Bildiğiniz gibi en eski Neandertal soy hattı üyeleri İspanya'daki Cima de los Huesos yani kemik çukuru mağarasında bulundu ve yaklaşık 430 bin yıl öncesine tarihleniyor. Ancak bu bireyler muhtemelen klasik anlamda tam Neandertaller değildi. Daha çok Neandertallere doğru evrilen erken bir geçiş popülasyonu gibi görünüyorlar. Genetik analizler ise Neandertal soyunun kökeninin çok daha eskiye, muhtemelen 500 ila 700 bin yıl öncesine kadar uzandığını gösteriyor. Yani Neandertal hikayesi bayağı eski. Neandertallerin kökenini anlamak için araştırmacılar onları diğer eski insan gruplarıyla karşılaştırıyorlar. Bunların da en önemlisi onlarla aynı dönemde ancak Doğu Asya'da yaşamış olan Denisovalılar. Genetik veriler Neandertaller ve Denisovalıların birbirine yakın iki kardeş soy olduğunu ve ortak bir atadan ayrıldıklarını gösteriyor. Bu ayrışmadan önceki ortak kök popülasyon bazı çalışmalarda yani gayri resmi olarak Neandersovanlar şeklinde adlandırılıyor. Ancak bu fosil kayıtlarında doğrudan tanımlanmış gerçek bir tür değil. Daha çok genetik analizlerde kullanılan bir çeşit etiket. Aslında burada kastedilen şey Unsampled Ancestral Population yani fosili henüz bulunmamış ama genetik verilerden varlığı çıkarılan eski bir ortak kaynak popülasyon. Benzer bazı çalışmalarda X ata ifadesi de kullanılıyor. Sözün özü aslında elimizde fosili olmayan ama genetik izlerden varlığını bildiğimiz bir ortak ata popülasyonundan bahsediyoruz. Tüm bu soy tartışmalarını bir kenara koyarsak genel tablo şöyle. Bugün bilim insanlarının elindeki genetik bulgular ve fosil keşiflerine dayanarak yapılan en yaygın açıklamaya göre Neandertaller Avrupa ve Batı Asya'da, Denisovalılar Asya'da, ilk Homo sapiensler ise Afrika'da farklılaşmış 3 büyük insan soy hattını temsil ediyor. Bu tablo güçlü çünkü hem DNA verileriyle hem de fosil kayıtlarıyla büyük ölçüde örtüşüyor. Ama aynı zamanda çok önemli bir şey gösteriyor. İnsan evrimi aşağıdan yukarıya doğru basitçe dallanan bir soy ağacı gibi değil. Tek bir ağaçtan ziyade zaman zaman birbirine temas eden hatta karışan bir örümcek ağına benziyor. Peki Neandertallerin ataları kimdi? Burada 3 tane aday var. Birincisi Homo erectus, ikincisi Homo antecessor, üçüncüsü Homo heidelbergensis. Bunlardan Homo erectus erken dönem için en mantıklı aday. Yaklaşık 1,8 milyon yıl önce Afrika'dan çıkarak Avrasya'ya yayılıyorlar. Gürcistan'daki Dmanisi fosilleri onların Avrupa ile Asya arasındaki bölgelerde oldukça erken tarihlerde bulunduğunu gösteriyor. Ancak Homo erectus'un Avrupa'da doğrudan fosil kanıtları çok az. İkinci
Aday Homo antecessor ise yaklaşık 800 bin ila 900 bin yıl önce İspanya'da yaşamış olabilir ve bazı araştırmacılara göre ortak ata için umut verici. Ama onun da sorunu şu: fosilleri şu ana kadar sadece İspanya'daki Gran Dolina bölgesinde bulundu. Yani ne kadar yaygın olduğu hala belirsiz. Son olarak, üçüncü olarak yani uzun süre favori olan Homo heidelbergensis durumu. O da artık eskisi kadar net değil. Bir dönem birçok araştırmacı Neandertallerin doğrudan bu türden evrimleştiğini düşünüyordu. Çünkü bu grubun fosilleri hem Neandertal hem de modern insan özellikleri taşıyor gibi görünüyordu. Ancak günümüzde birçok fosil yeniden sınıflandırıldı ve bu türün gerçek rolü daha tartışmalı hale geldi. Yani kısacası Neandertallerin kesin atası hala bilinmiyor. İşte bu belirsizlik alternatif teorilere kapı açıyor. David Reich'ın önerdiği hipotez bunlardan en popüler olanı. Bu modele göre yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıkan ilk Homo sapiens gruplarından bazıları düşündüğümüzden çok daha erken bir tarihte Afrika dışına çıktı. Avrupa ve Batı Asya'ya ulaştılar. Buradaki yerel arkaik insan topluluklarıyla karşılaştılar ve ardından yoğun melezleşme yaşandı. Bu görüşe göre ortaya çıkan topluluklar çekirdek genomlarının büyük kısmında yerel arkaik genler taşırken Homo sapiens'e ait Y kromozomlarını ve mitokondriyal DNA'yı korudu. Yani David Reich'a göre Neandertaller tamamen ayrı bir tür değil. Büyük ölçüde arkaikleşmiş ama kökeninde erken modern insan bulunan karmaşık bir popülasyon. Evet, bu düşünce biraz sıra dışı. Çünkü burada melezleşme önceki programda anlattığımız gibi küçük ve önemsiz bir detay değil. Neandertallerin Y kromozomu ve mitokondriyal DNA'sını etkileyerek doğrudan Neandertallerin köken mekanizması haline geliyor. Peki bu Reich'ın düşüncesini destekleyen arkeolojik ipuçları var mı? Yazar burada Lüvelua taş alet teknolojisine dikkat çekiyor. Bu gelişmiş taş işleme yöntemi Afrika'da 400 bin yıldan öncesine kadar gidiyor. Benzer teknolojiler 480 bin ila 300 bin yıl önce Avrupa ve Orta Doğu'da da ortaya çıkıyor. Peki bu teknoloji bağımsız mı gelişti yoksa ilk Homo sapiensler tarafından mı Avrupa'ya taşındı? Reich'ın modeli ikinci seçeneği daha olası görüyor. Yani ilk insanlar sadece genlerini değil, teknolojilerini de taşıdı diyor. Ateşi daha iyi kullanmayı öğrendiler. Saplı aletler yaptılar. Avlanmada daha başarılı oldular ve nüfusları arttı diyor. Tüm bunlar da ilk Homo sapienslere çevreye uyum sağlama konusunda büyük bir avantaj verdi. Belki de ateş sadece bir araç değil, insanların yeryüzüne yayılmasını sağlayan temel güç olmuştu. Bu teknoloji ve demografi birleşimi Afrika'dan çıkan ilk insan gruplarının Avrupa'daki yerel popülasyonlarla karışmasını mümkün kılmış olabilir. Ancak burada önemli olan şey şu: bu senaryo ana akım bilimsel görüş değil. Neden? Çünkü bugün klasik bilimsel model çok daha güçlü. Bu baskın görüşe göre Neandertaller ve modern insanlar ortak bir atadan türediler. Yaklaşık 500 ila 700 bin yıl önce ayrıldılar ve ayrı soylar olarak evrimleştiler. Daha sonra sınırlı miktarda melezleştiler. Yani Neandertaller bize çok yakın akrabalar. Ancak doğrudan atalarımız ya da torunlarımız değildir. Üstelik bu model, yani klasik ana bilimin önerdiği model, hem fosil hem de genetik verilerle destekleniyor. Gelelim Reich'ın hipotezine. Onun da güçlü yönleri var. İnsan evriminin düz bir soy ağacı olmadığını, karmaşık bir genetik ağ olduğunu vurguluyor. Modern insan, Neandertal ve Denisovalılar arasında düşündüğümüzden çok daha fazla gen alışveriş yaşandığını gösteriyor. Tamam, ama açıkçası Neandertal genomunda bazı parçaların modern insanlarla beklenenden farklı işler göstermesi işte böyle alternatif yorumlara kapı aralıyor. Üstelik Reich'ın hipotezinde ciddi sorunlar var. Bunlar şöyle. Birincisi, zamanlama tam uyuşmuyor. Önerilen melezleşme, yani 400 bin ila 250 bin yıl önce genetik verilerin işaret ettiği daha eski ayrım tarihleriyle tam uyuşmuyor. İkincisi, kritik geçiş fosilleri eksik. Yani bu senaryoyu, Reich'ın önerdiği senaryoyu destekleyecek net geçiş fosilleri yok. Özellikle Neandersovanlar ve X ata gibi gruplar hala doğrudan tanımlanmış değil. Üçüncüsü, genetik tutarlılık. Neandertal genomunun büyük kısmı onların ayrı bir soy hattı olduğunu gösteriyor. Yani sadece modern insanlardan türemiş melezler olarak açıklamak zor.
Bu yüzden ana akım görüş şimdilik sağlam. Neandertaller ve modern insanlar ortak atadan ayrılmış iki ayrı soy olup sonradan sınırlı miktarda melezleşme yaşanmıştır. Reich'ın modeli ise ilginç ama henüz kanıt düzeyi düşük bir alternatif. Reich haklı olsaydı belki de insanlık tarihi birbirinden tamamen ayrılmış türlerin değil, sürekli birleşen, ayrılan ve yeniden şekillenen insan soylarının hikayesi olurdu. Yani Neandertaller sadece kuzenimiz olmayabilir, belki de bizi yapan hikayenin çok daha doğrudan bir parçası haline gelebilirdi. Reich'ın alternatif teorisi doğal olarak ana akım görüşün dışında yer alıyor. Ancak bir kenara not edilmeyi de hak ediyor. Bugünlük bu kadar. Eğer insanlık tarihi, bilimsel gelişmeler, kültür ve medeniyetler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.